Merhabalar arkadaşlar, Zümre'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle güveçte etli nohut yemeği yapacağız. Hazırlaması çok pratik ve çok basit aslında. Sadece pişmesi biraz uzun sürüyor. Ama bizi hiçbir şekilde yormayacak, çok lezzetli bir nohut yemeği hazırlayacağız. Hemen malzemelerimize geçelim. Burada yarım kilo süt danası kaburga var. Ufak parçalara ayırtmıştım kasaptan. Burada 200 gram, 220-250 de olabilir. Güvecinizin biraz da büyüklüğüne bağlı. Nohutu daha mı çok seversiniz, daha mı az? Bu biraz da size kalmış bir şey. Ben 200 gramlık ayarladım. Bu nohutlar bilinen markette alınan nohutlardan biraz daha irice. Çok da lezzetli bu arada. Onu da belirtmek isterim. Markette alınan nohutların ufaklığı, şöyle aradaki farkı görebilirsiniz. Şu şekilde. Şimdi o yüzden ben bu nohutları tercih ettim. Diğer nohutlarla da olur tabii ki ama bunlar gerçekten çok lezzetli. Bulabilirseniz denemenizi tavsiye ederim. Burada dolu bir yemek kaşığı domates salçamız var. Yemek kaşığı ama fazla dolu olmayacak şekilde de acı biber salçamız var. Tatlı biber de kullanabilirsiniz ama biber salçası çok yakışıyor. Burada 25-30 gram kadar da ufak kestiğim parçalarda tereyağımız var. O da ayrı bir lezzet katacak. Biraz da tuzumuz var. Dilerseniz acı seviyorsanız ben burada bir tane kurutulmuş acı biber kullanacağım. Bunu biraz deleceğim. Acısı çıksın diye. İstemezseniz de kullanmayabilirsiniz. Şimdi hemen hazırlanışına geçelim. Şöyle malzemelerimizi kenara alalım. Nohutlarımı ben önceden suda bekletmiştim bir gece öncesinden. Şöyle hemen onu da göstereyim. Şöyle bir 3 katı kadar büyüme yapıyor. Şöyle aradaki farkı görürseniz gerçekten çok iri. Böyle yan yana durunca küçük bir nohuta benziyor ama marketten alınan nohutu yanına getirdiğimiz zaman gerçekten iri bir nohut. Şiştiği zaman da 3 katı kadar büyüyor. Şöyle hemen bunları kaldırıyorum. Nohutumu güzelce yıkayacağım, suyunu süzeceğim, güzelce yıkayacağım. Sonra hemen güveçte nasıl hazırladığımı göstereceğim sizlere. Şöyle nohutlarımı yıkadım. Islatırken nohutları böyle bir 4-5 parmak üstünü geçecek kadar su ilave edin. Normal çeşme suyu kullandım ben, yani sıcak bir su kullanmadım. Normal derecede çeşme suyu kullandım. Üstünü biraz fazla geçittirin ki çünkü suyunu çektikten sonra fazla suyu kalmıyor. Bir gece de beklettim demin de söylediğim gibi. Şimdi hemen güvecimi hazırlıyorum. Güvecimizin içerisine nohutumuzu boşaltalım. Aynı şekilde etimizi de boşaltıyoruz. Burada yarım kilo et aldım ben. Daha fazla etli seviyorsanız daha da çok alabilirsiniz ama bizim güvece bu kadar sığıyor. Şimdi salçaları içerisine boşaltacağım ve güzelce karıştıracağım. Onun için hemen bir eldiven takıyorum. Güzelce salçaları, nohutlara, etleri yediriyoruz. Dilerseniz biraz sıvı yağ da ekleyebilirsiniz ama ben tereyağı ekleyeceğim için gerek duymadım. Kaburgalarda biraz yağlıydı zaten, yoksa çok fazla yağlı olacak ama az yağlı bir et tercih ediyorsanız biraz da zeytinyağı veya sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Şöyle etleri de orantılı bir şekilde dağıtıyoruz. Şimdi biraz tuz ilave edeceğim. Şöyle eldivenimi çıkartayım. Şöyle bu şekilde kürdan yardımıyla birkaç tane delik açıyorum ki acısını salsın içerisine. Bunu da içerisine atacağım. Ardından tereyağlarımızı da böyle güzelce dağıtacağız. Şimdi üzerine 2-3 parmak geçecek kadar suyumuzu ilave edeceğiz. Normal arıtılmış su kullanıyorum. Yine sıcak su değil. Onu da hemen şöyle ilave edelim.
Böyle yaklaşık bir litreye yakın su aldı tahmin ediyorum. Ölçmedim ama güveçten güvece büyüklüğüne göre de değişeceği için orada bir ölçü vermiyorum. Siz güvecinizin büyüklüğüne göre suyunuzu ilave edersiniz böyle üstünü geçecek kadar. Şimdi ben bu güveçle çok kez yemek yaptığım için hava kaçırmadığından eminim. Ama olur da sizinkiler pek düz değilse, kenarlarından hava kaçırıyorsa yemeğiniz çok güzel bir şekilde pişmeyecektir. Çünkü bu bir nevi düdüklünün görevini görmüş oluyor fırında. Burayı bir alüminyum folyo ile kapatabilirsiniz ya da hamur yoğurup etrafını kapatabilirsiniz. Ama ben gerek duymuyorum çünkü gerçekten hiçbir şekilde hava kaçırmıyor. Şimdi güvecimizi hazırladık. Önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında, alt üst ayarında 250 derecelik fırında vereceğiz. Ben 1 saat boyunca fırının kapağını hiç açmayacağım. 1 saatin sonunda sadece daha ne kadar ek zamana ihtiyacım var diye bir kontrol yapacağım. Nohutlara ve etlere şöyle bir bakacağım. Gerekirse belki 1 saat daha ya da bir yarım saat daha ek ilave edeceğim. Dediğim gibi bazen nohutlar inatçı olabiliyor, geç pişebiliyorlar. O yüzden hani burada pek bir zaman veremiyorum ama garanti 1 saatin altına düşmeyecektir. İlk 1 saat fırını açıp kontrol etmenize gerek yok aslında. Şimdi hemen bunu fırına veriyorum. Piştikten sonra size hem sonucu göstereceğim hem de ne kadar sürede piştiğini de sizinle paylaşacağım. Şimdi hemen dediğim gibi alt üst ayarında 250 derecelik fırınımıza, orta olmayacak yani ortanın bir altındaki sıraya vereceğiz. Orada pişmesini bekleyeceğiz. Evet, şimdi güvecimize suyu doldurduktan sonra kapağını kapatıyoruz güzelce. Benim bu güvecimde ben birçok kez yemek pişirdiğim için kenarlarından hava kaçırmadığını biliyorum. Ama sizdekilerin kenarları tam düz değilse, yani kapakla güveç tam orantılı bir şekilde ayarlanmadıysa etrafını bir alüminyum folyo ya da bir hamur yoğurup kapatabilirsiniz. Ben gerek duymuyorum. Dediğim gibi ama sizde hava kaçırma varsa bir zahmet onu o şekilde yapın. Çünkü bir nevi düdüklü tencere görevini görüyor fırında güveç tenceremiz. Şimdi güvecimizi hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış alt üst ayarında 250 derecelik fırına ortanın bir alt seviyesine gelecek şekilde fırına vereceğiz. İlk 1 saat hiçbir şekilde fırını açıp da kapağını da açıp fırını da açıp kontrol etmeyeceğim. 1 saatin sonucunda nohutlar ve etler ne kadar pişmiş, ne kadar daha ek süre ihtiyacı var onları kontrol etmek için bakacağım. Gerekirse bir yarım saatle 1 saat arası bir ek süre daha ihtiyacı olabiliyor. Ama bazen de bu 3 saate kadar da çıkabiliyor. Dediğim gibi nohutların bazen inatçı olabiliyorlar. Bazı etler geç pişebiliyorlar. Bu aslında birazcık da sizin kullandığınız malzemelerle değişiyor. Ama fazla durması da hiçbir şekilde zarar yapmıyor. Yani nohutlar falan dağılmıyor. Çünkü tencerede olmadığı için çok sakin bir şekilde buharıyla piştiğinden dolayı nohutlarda böyle bir parçalanma olmuyor. Şimdi fırına vereceğiz güvecimizi. Sizinle piştikten sonra hem sonucu göstereceğim hem de ne kadar sürede ben de piştiğini sizinle paylaşacağım. Şimdi hemen fazla bekletmiyorum. Fırınımı zaten önceden ısıtmıştım. Hemen fırına gönderiveriyorum güveci ve sonra sizlerle görüşmek üzere diyorum. Evet, şimdi güveci fırından çıkardım. Ortalama 2-2,5 saat sonra tam istediğim kıvama gelmişti. Kapattıktan sonra fırın soğuyana kadar, yani biraz daha soğuyana kadar fırında da devam dinlendirdim. Yani bir 20 dakika falan da fırında dinlendirdim. Fırını kapattıktan sonra şimdi hemen size bir kıvamını göstereyim. Şöyle hala fokur fokur. Şu şekilde. Etler çok güzel pişmiş. Suyun kıvamını göstereyim size. Hani ne sulu ne de katı bir kıvamı var. Nohutlar çok güzel parçalanmamış. Hepsi bütün bütün duruyor. Etlerimiz de gerçekten pamuk gibi oldu. Güveçle pişen bütün yemekler o kadar lezzetli oluyor ki bu da onlardan bir tanesi. Hazırlamasını gördüğünüz zaten 2 dakikada şipşak hazırlanıyor. Hepsi bir güvecin içinde karışıyor ve fırına sürülüyor. O pişerken siz de dilediğiniz gibi işinizi halledebilirsiniz.
İlerleyen zamanlarda da daha başka güveç tarifleriyle videolar yükleyeceğim. Şimdi bunu böyle bir bırakıyorum. Biraz daha bir dinlensin. Sonra servis aşamasında size göstereceğim.